İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bugün benim çok keyif aldığım ve hepimizin de farklı deneyimlere sahip olduğu bir konu hakkında konuşuyor olacağız. Rüyalar. Rüyalar her birimizin biricikliğini görebilmek adına bence çok güzel bir örnek. Çünkü bazılarımız için, mesela ben, rüyalarımızı çok net hatırlarız ve her gece bir rüya gördüğümüzü söyleriz. Fakat bazılarımızsa rüyalarımızı hiç hatırlamaz ve hatta hiç rüya görmediğini söyler. Gördüğümüz şeyler, yani o rüya dediğimiz fenomen aslında beynimizde hala tam olarak gizemi çözülebilmiş bir şey değil. Çünkü burada gördüğümüz olaylar, gördüğümüz semboller ya da hissettiğimiz duygular hem biraz bize aitmiş gibidir hem de biraz bize yabancı gibidir. Öyle ki anlamlandırabilmek için çeşitli rüya tabirleri kitaplarına sahibiz. Bunu farklı perspektiflerden değerlendirmeye çalışıyoruz. En kolay yaptığımız şey ise yorumlamasına güvendiğimiz insanlara anlatmak oluyor ya da belki biraz internetten araştırabiliyoruz. Ama bazen de o kadar saçma ve anlamsız şeyler görüyoruz ki bunun için bizim kültürümüz rahatlatıcı ve güzel bir deyiş geliştirmiş. Üstün açık kaldı herhalde. Böyle deyip günlük hayatımıza devam ediyoruz. Peki işin arka planında neler olup bitiyor? Gelin birazcık ona bakalım isterseniz. Uyku dediğimiz şey aslında bizim bir bütün olarak değil, bölümler halinde deneyimlediğimiz bir şey. İlk aşamalarda biraz daha gevşiyoruz, rahatlıyoruz, yavaş yavaş düşünceler susmaya başlıyor ve artık derin uyku aşamasına geçiyoruz. Bu derin uyku aşamasına biz REM evresi diyoruz. REM evresinde gün içerisinde gördüğümüz şeyler, deneyimlediğimiz şeyler, üzerine düşündüğümüz herhangi bir şey aslında beyinde bir yeniden işlenme sürecine giriyor. Fakat biz bu aşamada bilinçli olmadığımız için bunu yapan şey bilinçaltı oluyor. Yani bilinçaltındaki her türlü bilgi, her türlü sembol o gün gelen yeni veriyle birlikte tekrar harmanlanıyor ve bu harmanlanma aşamasında da biz çeşitli imgeler, çeşitli görseller deneyimlemiş oluyoruz. Ve buna da rüya diyoruz aslında. Bazen çok derin uykuda olan bir insanı gördüğümüz zaman böyle farklı göz hareketleri görebiliriz. Göz kapağının altında sanki sürekli bir hareket varmış gibi olur. Ya da kişi o anda elini kolunu istemsizce hareket ettirebilir ya da belki konuşabilir. Bunun nedeni aslında o rüya görme aşamasında o bilgi yeniden işlendiği için ve normalde beyin herhangi bir bilgiyi aldığı zaman bilinç düzeyinde aldığı için tıpkı o bilinç düzeyindeki haline benzer reaksiyonlar vermeye çalışır vücut. Dolayısıyla da bu şekilde çeşitli farklılıklar görebiliriz uyuyan insanlarda. Tabii bilinç ve bilinçaltı kavramlarından bahsettiğimizde aklımıza önemli bir isim geliyor, Freud. Freud'un rüyaların analizi konusunda yaptığı çalışmaları aslında psikoloji tarihinde oldukça önemli bir yere sahip. Ve onun en temelde söylediği şey rüyalar bizim bilinçaltında bastırdığımız duygularımız ve arzularımızın bir temsilidir. Yani bu şu demek, rüyamızda biz herhangi bir sembol, herhangi bir yer ya da herhangi bir kişi görebiliriz ve onu daha önce deneyimlediğimiz haliyle de görebiliriz. Çok daha farklı bir haliyle de görebiliriz. Burada görünenin dışında hep keşfedilmesi gereken başka bir şey daha vardır. Çünkü aslında o sembolün ya da o kişinin daha derin ve ikincil bir anlamı vardır. Fakat bilinç düzeyinde kişi bu anlamın o kadar farkında değildir ya da özellikle bunu bastırmaya çalışır. Ve Freud'a göre de bu bastırılan gizli kalmış içerik eğer çözümlenmezse bu kişinin çok daha fazla psikolojik sorun yaşamasına ya da günlük hayatta çok daha fazla zihinsel çatışmaya düşmesine sebebiyet veriyor. Bu sebeple de onun için rüya analizi oldukça önemli ve çok da ilginç çıkarımları var. Bu rüyaların analizi kitabını okumuştum ben ve oradan böyle çok aklımda kalan ilginç bilgiler var. Mesela Freud şöyle söylüyor, rüyada gördüğümüz olay bağlamsal olarak ya da zamansal olarak çok anlamsız olabilir, çok
daha öncesinde sanki deneyimlenmemiş bir şey gibi gözükebilir ama sizin o olayla ilgili duygunuz aslında gerçek hayatta deneyimlediğiniz bir şeydir ve gerçek hayatta o durumla ilgili ya da belki o kişiyle ilgili sizin bastırılmış duygunuzu yansıtır oraya. Bir örnek verip daha basitleştirecek olursam, mesela rüyanızda siz bir arkadaşınızın zarar gördüğünü gördünüz. Bir şekilde başına kötü bir şey geliyor ama siz rüyada çok sakinsiniz. Herhangi bir şekilde o durumdan etkilenmiyorsunuz, zarar görmüyorsunuz, üzülmüyorsunuz. Freud'a göre orada sizin o kişinin başına kötü bir şey gelmesinden etkilenmemeniz aslında o kişiye dair duyduğunuz gerçek duygunun bir temsili. Bunu okuduğum zaman ben ilk etapta böyle bir çok şaşırdım ve acaba gerçekten böyle mi diye gördüğüm rüyaları ve rüyalarda deneyimlediğim duyguları tekrar tekrar düşündüm. Ve bazı noktalarda fark ettim ki gerçekten o rüyada yaşadığım duygunun çok benzerini ben o kişiye hissediyorum. Ama bunu gerçek hayatta öyle yansıtmıyorum. Yani gerçek hayatta bir şekilde ona duyduğum duyguyu değiştiriyorum, dönüştürüyorum. Belki daha kabul edilebilir bir düzeye yerleştiriyorum. Dolayısıyla da Freud'un böyle söylediği bazı şeyler çok kolay anlaşılmasa da ya da kabul edilmesi çok kolay olmasa da veya çok makul gözükmese de insanı bu şekilde bir yeniden düşünmeye teşvik sürecine yönlendirdiği için ben Freud okumanın güzel bir bilişsel aktivite olduğunu düşünüyorum. O kitaptan hatırladığım başka önemli bilgiyi de aktarmak istiyorum. O da neden bazılarımız rüyalarını çok iyi hatırlar, bazılarımız neden hatırlamaz? Buna verilen cevap. Freud'a göre eğer bilinç düzeyi ile bilinçaltı düzeyi arasında çok ciddi bir çatışma varsa bilinç düzeyi buna sansür uygular. Yani siz bilinç halindeyken olayları deneyimleme şeklinizi çok fazla bastırıp çok fazla kalıplara uydurmaya çalışıyorsanız rüya görülme aşamasında bilinçaltı aktif olduğu için ve o olayın saf halini, gerçek halini size gösterdiği için siz ondan bir hoşnutsuzluk duyacaksınız. Ve bu yüzden de uyandığınızda tekrar bilinç düzeyine geldiğinizde o sizin bildiğiniz, her zaman alışkın olduğunuz deneyimleme hali neyse o şeyin veya o kişinin ona geri dönmek isteyeceğiniz için dolayısıyla rüyanızı sansürlemiş oluyorsunuz, baskılamış oluyorsunuz ve hatırlamıyorsunuz. Bunun yanında bazı kavramlar, bazı imgeler sizin zihninizde o kadar kolay iz bırakmıyor olabilir. Ve buna bağlı olarak da siz bir rüya görme aşamasını deneyimlemiş olsanız da o kadar güçlü bir hafızaya sahip olmadığı için sizin beyninizde yine uyandığınızda hatırlamıyor olabilirsiniz. Ve bununla birlikte şöyle bir husus da var. Bu yine ister rüyayı hatırlayın, ister rüyayı hatırlamayın. Bu bilinçle bilinçaltı düzey arasındaki çatışma hepimizin deneyimlediği bir şey. Yani bu her ikisinin de böyle birebir aynı şekilde ilerlemesi zaten mümkün değil. Bu yüzden de bilinçaltı ile bilinç düzeyindeki çatışmaya bağlı olarak rüyada gördüğümüz imgeleri biz hatırlasak dahi bilinç düzeyimiz ona bazı böyle küçük düzenlemeler yapar. Yani çok saçma bir rüyayı hatırlıyor olsanız bile orada küçük detaylarda dahi böyle bazı değişmeler olur. Bilinç onu yapabildiği kadar kendine uyarlayıp onun kabul edebileceği bir hale getirip size o rüyayı öyle hatırlatır. Dolayısıyla da aslında hatırladığımız hiçbir rüya tam olarak bizim REM evresinde deneyimlediğimiz haliyle birebir aynı değil.
Rüyalar konusunda çalışmış pek çok psikolog ve psikiyatrist olsa da Freud'un popülerliği ve ortaya çıkardığı kavramlar oldukça ilginç ve günümüzde aslında rüya analizleri konusunda hala da kullanılıyor. Çünkü bazı noktaları böyle oturtmak, anlamlandırmak biraz zor gelse de Freudian bakış açısında bazen de aslında çok daha kolay oturtulabiliyormuş gibi geliyor bana ki böyle düşünen bence pek çok uzman da var. Bu yüzden de hala başvurulan bir yöntem oluyor aslında Freudian bakış açısı. Bunun yanında biraz daha modern bilimin nasıl yaklaştığına bakacak olursak, modern bilimde rüya görme süreci şu şekilde anlamlandırılıyor. Gün içerisinde beynimize aldığımız o tüm bilgi, tüm veri, özellikle de önemli olanlar bizim önemli diye kodladığımız ve belirli duygularla eşleştirdiğimiz bilgiler bir yeniden işlenme sürecine giriyor ve bu süreçte de hafıza ve öğrenme süreçlerinin çok aktif bir şekilde devrede olduğu ortaya çıkartılıyor. Hatta şöyle bir çıkarım da vardır bununla ilgili. Uyumadan önce öğrenmek istediğiniz bir şeyle ilgili kaliteli bir tekrar yapıp sağlıklı bir uyku döngüsü geçirirseniz bu sizin öğrenmenizi daha çok kolaylaştırır diye. Çünkü bununla ilgili yapılmış bir sürü bilimsel çalışma var ve gerçekten de o bilgilerin uyku sürecinde uzun süreli belleğe aktarılmasının çok daha kolay olduğu gözlemlenmiş. Yani bu süreci daha kalıcı bir hale getirdiği görülmüş. Bu yüzden de günümüz dünyasında bu biraz daha bizim öğrenme sürecimizin devam ettiği, bir şeyleri uzun süreli hafızaya atmaya çalıştığımız bir aşama gibi değerlendiriliyor rüya görme. Bu konu ilgimi çektiği için hem kendi rüya görme süreçlerimle ilgili hem de başkalarının rüya görme süreçleriyle ilgili hem üzerine çokça düşündüğüm hem de zaman zaman araştırma yaptığım pek çok husus oluyor. Ve rüyalarını çok net hatırlayan, bununla ilgili günlük tutan bir insan olarak rüyalarını hatırlamayan arkadaşlarımla mesela neyi farklı yapıyorum diye düşündüğümde aklıma şu geldi ve bu bir açıdan Freudian bakış açısıyla da tutarlı bir şey. Günlük hayatta özellikle duyguların bakımından deneyimlerken bir sansür uyguladığım, o kişiye ya da o olaya karşı gerçek duygumu ifade etmediğim herhangi bir şey için ben ayna karşısında çok böyle sıklıkla konuşma yaparım. Yani o kişiye sinirlendiysem ya da o duruma üzüldüysem ben onu bir şekilde aslında eve geldiğimde tek başımayken bir yeniden yaşantılama sürecine giriyorum. Ya da bunu yapamıyorsam o anki duygumu, düşüncemi ben mutlaka bir yere yazarım. Bunu böyle hissettim, bu şöyle oldu, bu böyle oldu diye. Ve bunun yaptığı şey benim bilincimle bilinçaltı düzeyim arasındaki çatışmayı azaltmak. Çünkü bilinçaltı düzeye geldiğinde yani benim mesela o kişiyle ya da o durumla ilgili herhangi bir kaygım olmasa ben o an deneyimlediğim duyguyu birebir aktarıyor olurum. Bunu dile getiriyor olurum. Ama bilinç düzeyinde bunu yapmıyorum. Belirli kaygılarım var. O yüzden beni biraz daha susturuyor, bastırıyor. Ama bir yerde de bunları ben ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Eee, Bunu bir şekilde hani doğrudan o anda yapamasam bile sonradan yapsam bile o bilincimle bilinçaltı düzey arasındaki çatışmayı azalttığım için rüya gördüğümde de benim bilincimin bir şeyi sansürlemesi, bir şeyi bana unutturması daha zor oluyor diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de rüyalarımı daha kolay hatırladığımı düşünüyorum. Bilmiyorum siz bu konuda nasıl deneyimliyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz ama e, eğer bu konulara birazcık ilgili bir insansanız ben gerçekten Freud'un kitabını okumanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi üzerine düşündürmesi bakımından ben çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ya oradaki yazılan şeyleri birebir kabul etmek zorunda değiliz hiçbir şekilde. Elbette ki bir kendi süzgecimizden geçirmemiz lazım ama o şeyin yani aksini kendimize gösterebilmek için bile
üzerine düşünmek, üzerine bir analiz yapmak çok fazla şeye dair bir farkındalık kazanmamızı sağlıyor bence. Bu yüzden de Freud gibi kişilerin yaptığı çalışmalara böyle biraz daha sanki dikkat vermeliyiz diye düşünüyorum. Kendi içsel dönüşümümüz için, yani bunu mutlak bir gerçeklik olarak kabul etmek için değil. Üzerine yapılmış pek çok çalışma olsa da rüyalar hala gizemini koruyan bir fenomen. Bu konuda bilemiyorum, sizin deneyimleriniz nasıl? Yorumlarda paylaşırsanız büyük bir keyifle okurum. Ve hatta bu videoyu çekerken de şöyle bir şey düşündüm. Keşke böyle bir araya gelebilme şansımız olsa da bu gibi konuları nasıl deneyimliyoruz? Gerçekten günlük hayatta neyi ne kadar sansürlüyoruz ya da rüyalarda o saçma dediğimiz şeyleri görme sıklığımız ne kadar? Böyle bunun üzerine konuşabilsek çok güzel olur diye düşündüm. Belki ilerleyen zamanlarda bir webinar planlarız ve bu şekilde birbirimize deneyimlerimizi aktardığımız bir paylaşım anı yaratmış oluruz. Bu hafta yine beynimizin bize yaşattığı ilginç bir süreçle ilgili konuşmuş olduk. Umuyorum sizin için izlemesi keyifli bir video olur. Benim için çekmesi çok keyifliydi. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.